Herkese merhaba. Bugün sizlere 2017 yılında başlattığım bir evrim deneyi çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Özellikle de oksijenin çok hücreli yaşamın evrimine olan etkisinden bahsedeceğim. Bugün gezegenimize baktığınızda hepiniz birbirinden ilginç çok hücreli canlı formlarını görüyorsunuz. İşte bu tek hücreli yaşamdan çok hücreli yaşamın evrimi gezegenimizin yüzeyini tamamıyla değiştirdi. Örneğin bugün dünyada çok hücreli yaşamın adapte olamadığı yerlere baktığımızda karşımıza çıkan manzara Mars gibi farklı bir gezegenden çok da farklı değil. İşte bu evrimsel dönüşüm, tek hücrelilikten çok hücreliliğe dönüşüm, bugün evrimsel biyolojinin en heyecan verici çalışma alanlarından birini oluşturuyor. Fakat bu dönüşümün ilk adımlarına dair bildiklerimiz çok sınırlı, oldukça sınırlı. Bunun da sebebi bu dönüşümün milyonlarca yıl geçmişte gerçekleşmiş olmasına dayanıyor. Peki nasıl çalışacaksınız tek hücrelilikten çok hücreli emrimsel dönüşümün ilk adımlarını? Örneğin zamanı geriye döndürüp her şeyi baştan başlatabilir misiniz? İşte bu deneysel evrim ile mümkün. 2012 yılında Will Radcliffe ve Mike Travisano çok ilginç bir çalışma yayınladılar. Tek hücreli mayaları alıp işte bira fermentasyonda kullandığınız, ekmek yapımında kullandığınız mayaları alıp sadece dibe çöken mayaları seçip 60 gün sonunda bu mayalardan bu videoda gördüğünüz basit çok hücreli mayaların evrildiğini gördüler. Bu mayalar kendileri kar tanesi maya olarak adlandırdı. Çok basit, ilginç bir yaşam döngüsüne de sahip. İşte ben laboratuvarda bu mayaları kullanarak çok hücreliye yaşamın evriminin ilk adımlarını çalışıyorum. İlk adımlar deyip duruyorum. İlk adımlar ne demek? İlk adımları 3 aşamada şematize edebiliriz. İlk olarak gereken evrimsel değişim tek hücreli grupların basit çok hücreli gruplara evrilmesi, hücrelerin birbirinden ayrılmayarak tutunması. İkinci önemli adım, teorik olarak düşündüğümüz önemli adım, mikroskopik canlılardan makroskopik milimetre, santimetre boyutunda en azından makroskopik çok hücreli organizmaların evrimi ve bunun değişimi üçüncü adımı da tetikliyor. Bu da hücre çok hücreli organizmanın farklı hücre tiplerine evrilmesi. Örneğin maviyle gösterdiğim üreme hücreleri, dışarıda gördüğünüz hücreler sadece besini organizma içine aktarmakta görevli olan hücreler olarak düşünebilirsiniz. Bu dönüşüm bir, 2 ve 3 adımda basitleştirerek anlattığım dönüşümün bugün ikinci adımına odaklanacağız ve özellikle de oksijenin bu dönüşümü nasıl etkilediğine değineceğim bugün. Bunun için de biraz zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. Evrimin de 3,7 milyar yıl geriye gittiğimizde gezegenimizde basit ilk hücrelerin evrildiğini görüyoruz. Peki ilk ökaryotlar ne zaman evriliyor? 1,6 milyar yıl önce. İlk slaytta gösterdiğim tüm canlı hücreler bu ökaryotlardan evrilmiş durumda. Peki ilk ne zaman gerçekleşmeye başlamış bu? 600 milyon yıl önce. Bu da demek oluyor ki ökaryotların evrimiyle ilk çok hücreli yaşama geçiş arasında 1 milyar yıllık bir bekleme dönemi var. Durgun milyar yıl olarak da adlandırılıyor bu dönem. Çünkü makroskopik çok hücreli organizma boyutu baskılandığı bir dönem bu. Fakat durgun milyardaki fosillere biraz daha detaylı baktığımızda aslında ökaryot tek hücrelilerin basit, mikroskopik çok hücreli yaşama evrildiğini görebiliyoruz. Bu gerçekleşmemiş değil. Fakat bu gördüğümüz örnekler çok sınırlı, boyut olarak çok küçük. Ve bu büyük bekleyişten sonra buna karşılaştırdığımızda 94 milyon yıllık Ediacaran döneminde çok hızlı bir değişim gerçekleşiyor. O da şu, ilk kez makroskopik çok hücreli yaşam tüm gezegende evrilmeye başlıyor. Bu organizmalar genel olarak basit organizmalar, boyutları milimetre, santimetre boyutunda. Fakat bu dönüşüm o kadar değiştirici ki fosil kayıtlarında nereye bakarsanız bakın bu ilginç değişimin örneklerini görebiliyorsunuz. İşte bu dönüşümde makroskopik çok hücreli yaşama evrimin dönüşümündeki en önemli sorulardan biri bugün neden bu kadar uzun bir bekleyiş oldu ve neden bu kadar hızlı bir dönüşüm oldu? Bunu araştırmada en popüler
hipotezlerden birisi oksijenin gezegendeki değişimine dayanıyor. Gezegenimizin ilk başlarına baktığımızda gezegende neredeyse hiç oksijen yok. Ve oksijen ilk olarak 2,4 milyar yıl önce artmaya başlıyor. Fakat bu artış çok sınırlı. Bugünkü oksijenin sadece %1'ine ulaşıyor gezegendeki oksijen seviyesi. İkinci artış, oksijenin modern seviyelere 600 ve 400 milyon yıl arasında gerçekleşen oksijenlenme olayı sonunda görüyoruz. İşte bu oksijen konsantrasyondaki değişimi çok hücreli yaşamın, makroskopik yaşamın evrimiyle birleştirdiğimizde gördüğümüz şu: durgun milyarda oksijen sadece bugünkünün %1'i. Yani mikroskopik yaşama sınırlı kalan durgun milyarda. Ediacaran'da ilk kez makroskopik çok hücreli yaşamın evrildiği dönemde ise oksijen miktarı gördüğünüz gibi artmaya başlamış. Bu iki bilgiyi bir araya getiren bilim insanları 70 yıldır ilginç bir teorik tahmin yapıyorlar. Oksijen ve yüzdesi ve çok hücreli organizma büyüklüğünün evrimi arasında doğrusal olarak artan bir ilişki olmalı diyorlar. Bu ne demek? Daha fazla oksijen varsa ortamda daha derine difüze olup daha büyük basit çok hücreli yaşamın evrimine olanak sağlayabilir diye düşünülüyor. İlginç olan şu: 70 yıldır bu konu ortada olmasına rağmen hiçbir laboratuvar çalışması yok. İşte 2015'te bu konuda ilgili çalışmaları okumaya başladığımda daha önceden de Will Radcliffe ve Mike Travisano'nun yaptığı çalışmayı çok yakından biliyordum. Kar tanesi mayayı bu konuyu test etmek için, bu hipotezi test etmek için kullanabileceğimi düşündüm. Kar tanesi maya daha büyük evrimsel organizmaları seçebilmemiz için uygun bir model. Çünkü yaşam döngüsünün iki kısmı var. İlk kısmında organizmalar daha büyük boyuta ulaşıyor. Kendi yavrularını, küçük yavrularını oluşturmaya başlıyor. Bu videoda gördüğünüz gibi. Her 24 saat büyümenin sonunda bu organizmaları bir deney tüpüne alıyorum. Yer çekiminin etkisiyle çökelmeye başlıyor. 4 dakika sonunda da sadece en dipte kalan mayaların yeni taze besiyerine aktarılmasına izin veriyorum. Bu sonuç neden önemli? Hem yer çekimiyle daha büyük organizmaları seçebilirsiniz, hem de bu sistemde kar tanesi mayada çok hücreli boyutu kalıtımsal olarak yüksek derecede aktarılabiliyor. Böylece Darwinsel evrim bu model organizmaya gayet uygun. İkinci önemli şey ise şu: bu mayaları farklı oksijen ortamlarında çok rahat büyütebilirsiniz. Örneğin çalışmamda oksijensiz ortamda 5 farklı popülasyonu büyüttüm. Aynı zamanda az oksijenli ortam dediğim bugünkü oksijenin %20'si olan oksijenli bir ortamda büyüttüm. Son olaraksa bu mayaları, kar tanesi mayalarını %80 kadar bugünkü oksijenin çok yüksek oksijenli ortam dediğim ortamda büyüttüm. Ve 5 farklı popülasyon yaptım ki ne kadar tekrarlanabilir olduğunu görmek için. Ve bu ilk sonuçlara 145 günlük deneyden kaynaklanan sonuçlara bakacağız. 900 nesle denk geliyor kar tanesi maya neslinde. Bu sonuçları şu andaki slayta göstermek istiyorum. Oksijen yüzdesi ve çok hücreli organizma büyüklüğü nasıl evriliyor? İlk olarak oksijensiz ortamda büyüyen popülasyonlar atasıyla karşılaştırıldığında %100 neredeyse daha büyük boyuta evrildiler çok hızlı bir şekilde. Fakat asıl ilginç sonuç, oksijensiz ortamdan biraz oksijenli ortama geçtiğimizde monotonik bir artış bekliyorduk ya. Çok ilginç bir şekilde çok hücreli boyutunun evrimi çok daha pasif kaldı. Bu çok ilginç, sürpriz bir sonuç benim için. Fakat oksijen miktarını artırdığımda tekrar daha büyük çok hücreli organizmaların evrildiğini, beklenildiği gibi evrildiğini gördüm. Size birkaç mikroskop görüntüsü göstereyim daha iyi hayal edebilmeniz için. Bu gördüğünüz atasal, tipik bir atasal kar tanesi maya. Bu gördüğünüz oksijensiz ortamda evrilmiş bir maya. Biraz oksijenli ortama geçtiğimizde ise evrilen mayalar daha küçük, görebildiğiniz gibi.
En büyük kar tanesi mayalar ise oksijenin en yüksek olduğu ortamda evrildi. Şimdi bu çok garip bir sonuç. Şöyle ki 70 yıllık teorik beklentilerle çelişiyor. Çelişiyor derken şunu kastediyorum. Bir miktar oksijenden çok oksijene geçtiğimizde beklenildiği gibi daha büyük çok hücreli organizma evrildi. Fakat oksijensiz ortamdan bir miktar oksijenli ortama geçtiğimizdeki sonuç beklentilerden çok farklı. Peki neden böyle bir sonuç var? Literatürü tekrar detaylı olarak okuduğumda fark ettim ki bu teorik beklenti sadece fiziksel olarak oksijenin difüze olmasına dayanıyor. Yani daha fazla oksijen varsa daha derine taşınıp daha büyük çok hücreli organizmanın evrimine olanak sağlamalı diye düşünüyor bilim insanları. Fakat şöyle bir şey var. Evrimsel koşullar çok daha karmaşık. Örneğin bir popülasyon düşünmelisiniz ki içinde küçük ve büyük çok hücreli organizmalar aynı anda var olacak ve uyguladığımız evrim deneyinde örneğin büyük organizmanın daha başarılı hayatta kalacağını bekliyorsunuz. Çünkü dibe daha hızlı çöküyor. Bu doğru. Fakat küçük olan organizma oksijeni ve besinleri daha aktif, daha etkin tüketebilmesi lazım. Çünkü difüzyon çok daha basit ulaşıyor bu organizmaların merkezine. İşte böyle düşündüğümüzde durumu biraz daha bu ilginç sonucu anlamaya başlıyoruz, değil mi? Ne demek istiyorum? Oksijen yokken işte küçük olup oksijeni daha hızlı tüketmeye gerek yok. Yani küçük olmanın bir avantajı yok zaten. Oksijen yokken. Oksijen çok fazlayken yine büyük organizmalar oksijene yine ulaşabildiği için aynı zamanda dibe de hızlı çökeldikleri için daha büyük çok hücreli boyutu evrilebilir. Fakat oksijen az miktardayken özellikle çok hücreli boyutunun küçük olması çok çok daha avantajlı. Peki bu bir tahmin. Bunu deneysel olarak test etmeniz gerek, değil mi? Tam olarak da bunu yaptım. Bu gördüğünüz çok hücreli organizmanın aslında atası ve bunda iki geni mutasyona uğratarak bu gördüğünüz büyük çok hücreli kar tanesi mayaları elde ettim. Ve bunları aynı tüpte %50-%50 oranında eşit oranda e, karıştırarak sadece 2 günlük bir evrimsel yeti deneyi yaptım. Evrimsel fitness deneyi yaptım. Bu deneyin sonuçlarına göre ise Y ekseninde gördüğünüz büyük organizmanın küçük organizmayla karşılaştırıldığında evrimsel yetisini görüyorsunuz. Eğer sonuçlar 0.0'ın üstündeyse büyük genotip bu evrimsel yarışmada daha başarılı çıkıyor. Eğer altındaysa 0'ın küçük genotip daha başarılı. 3 ayrı oksijenli ortamda yaptım. Tekrar deneysel evrimi e, tekrarlayan ortamlarda. Ve bu 2 günlük deney sonucunda oksijensiz ortamda büyük genotip, küçük genotipe göre daha başarılı oldu. Fakat az oksijenli ortamda küçük e, kar tanesi mayalar çok daha başarılı oldu. Bu da gösteriyor ki küçük olmanın avantajı oksijen miktarı azken, oksijen için yarışma çokken küçük olmak çok daha avantajlı. Daha büyük organizmaları seçmeme rağmen. Ve oksijenli ortam yüksek oksijene ulaştığında tekrar aynı evrim deneyinde olduğu gibi büyük genotip çok daha başarılı oldu. Ve az önce bahsettiğim evrimsel yarışma hipotezini doğrulayan bir sonuç oldu bu. Peki bu sonuçlar sadece kısa dönemli bir evrim çalışmasından 145 gün 900 nesillik bir çalışmadan. Uzun dönemde peki bu sonuç tekrarlanabilir mi? Aynı sonuçlar devam edecek mi, değil mi? Bu önemli bir soru. Şimdi size uzun süreli evrimden elde ettiğim sonuçları göstermek istiyorum. Fakat öncelikle şunu itiraf edeyim. Çok oksijenli ortamdaki deneyi 145 günün sonunda sonlandırdım. Bunun da sebebi çok fazla kontamine olması. Bir metal iğnelerle oksijeni takviye ediyorsunuz bu mayalın büyüdüğü hücre kültüründe. Bu da çok fazla kontaminasyona sebep oluyordu. Bu yüzden bu deneyi sonlandırdım 145 gün sonra. Fakat diğer deneylere devam ettim.
hızla sonuçları hiç grafik olmadan göstermek istiyorum. Az oksijenli ortamda mikroskopik küçük kalan mayalar 600 gün, 3000 nesil sonra da küçük kalmaya devam etti. Asla çok büyük organizma boyutuna evrilemediler. Aynı Durgun milyarda olduğu gibi, değil mi? Oksijen azdı, daha büyük evrimsel boyutun ulaşılması baskılanmış oldu. Fakat oksijensiz ortamda büyüyen, oksijen kullanmadan, oksijen için yarışmadan büyüyen mayalarda çok ilginç bir sonuç elde etmeye başladım. Özellikle 600 gün sonra mikroskopik olarak başlayan 5 popülasyonun tümünde de 5'inde de ilk kez deney tüpünde makroskopik çok hücreli yaşam evrildi. Makroskopik derken de şunu kastediyorum. Bu sağda gördüğünüz küçük bir makroskopik maya popülasyondan 600 gün sonra elde ettiğim deney tüpüne baktığınızda 2,5 santim çapındaki bir deney tüpüne organizmaları artık gözle görebilmeye başlıyorsunuz. Farklı bir karşılaştırma olarak yine algılamanız için göstereyim. 2 gün önce çektiğim berbat bir fotoğraf var. Meyve sineği ile karşılaştırdığınızda laboratuvarda bulduğum bir meyve sineği hemen oraya koyup aynı zamanda da deney tüpünden tabii eldivenle seçtiğim bir makroskopik çökücü mayayı yan yana koyup fotoğrafladım ve görebildiğiniz gibi artık bu bireyleri, makroskopik çok hücreli mayaları gözünüzde görebilmeye başlıyorsunuz. 600 gün ve 3000 nesil sonra tüm popülasyonlarda oksijensiz olarak büyüyen. Peki ilginç bir soru burada şu. Mikroskopik boyuttan makroskopik boyuta evrimsel geçiş nasıl oldu, değil mi? Ne gibi fenotipik değişimler oldu ki biz bu büyük sıçramayı gözünüzün önünde görebilelim? O da şu, hücre seviyesindeki değişimlerin çok hücreli büyüklüğünün evrimini açıkladığını gözledim. O da şu, örneğin atasal mayalarda hücreler, tek tek hücreler yuvarlak bir şekle sahip. Uzun sürede makroskopik evrim boyuta evrilen mayalarda ise hücreler çok daha uzun hücre şekline doğru evrilmeye başladı. Normalde mayalardan çok çok daha farklı bir şekle evrilmeye başladı. Bu peki nasıl etkiliyor sonucu? Yuvarlak örneğin küreleri 3 boyutlu bir alanda bir araya paketlemek zor. Fakat uzun hücreleri 3 boyutlu bir alana yerleştirmek çok daha kolay. Bu yüzden biyofiziksel olarak daha fazla boyutun evrimine daha fazla hücre ekleyerek neden olabiliyor. İkinci ilginç değişim, yeni bir hücre bölünme biçimi evrildi. Ne diyorum? Bu atasal çok hücreli maya deneye başladım ve mayalarda bölünme noktası, yeni yavrunun oluşacağı nokta sadece kutuplardan, bu gördüğünüz kutuplardan gerçekleşiyor. Sadece örneğin kuzeyden gerçekleşiyor. Bu 200 milyon yıl kadar önce evrilmiş bir süreç. Yani bayağı evrimsel olarak bayağı net kontrol edilen bir süreç. Fakat makroskopik boyuta evrilen mayalarda ise sadece kutuptan böyle gördüğünüz gibi yeni hücreler bölünmüyor. Aynı zamanda kenarlardan da yeni hücreler bölünmeye başladı. Bu ilginç evrimsel değişim neyi sağlıyor peki? Hem 3 boyutlu yapıya doğru daha iyi büyüyor bu mayalar. Çok hücreli organizmayı yapan tek hücreli mayalar. İkinci kısmı da birbirinin etrafına dolanarak daha güçlü çok hücreli vücutlar oluşturabiliyorlar. Peki bu sonuçlar daha doğrudan kanıtlanabilir mi? Bunu göstermek için de makroskopik boyuta evrilen mayaların genomunu sekansladım. Bu gördüğünüz tek bir mutasyon içeren kar tanesi maya, ilk başladığım kar tanesi maya. İşte evrilen makroskopik boyutta evrilen mayalardaki mutasyonları tespit edip birkaç özel mutasyonu seçip bu mayaya aktardığımda daha büyük, çok hızlı bir şekilde mutasyon deneyiyle genetik olarak yeni, daha büyük mayaları elde edebilmiş oldum. Örneğin ARP5 genindeki mutasyon mayanın şeklini daha uzun hale getirdi. Örneğin Gene4 genindeki mutasyon ise mayanın birbirine daha
anne ve yavru mayanın birbirine daha sağlam tutunmasını sağladı. Diğer bir mutasyon ise bölünme yönünü değiştirdi. Böylece genom sekansından da daha net kanıt bulmuş oldum. Şimdi son göstermek istediğim değişim de şu. 300 gün ya da 1500 nesil evrilmiş mayalarda normalde bu mayalar arasında sitoplazmalar, hücresel köprüler yok. Örneğin bu elektron mikroskopu görüntüsünde gördüğünüz gibi sadece hücre duvarıyla tutunuyorlar. Hücre duvarı da elektron mikroskopunda görünmüyor. Fakat sadece bir popülasyonda şu ana kadar gerçekleşti bu ama hücresel köprüler evrildi. Bu da şu, hücreler birbirine artık sadece hücre duvarından değil, membrandan da bağlılar. Belki bu daha kuvvetli, biyofiziksel olarak daha kuvvetli çok hücreli organizmanın evrimine katkı sağlıyor. Aynı zamanda tahminlerden biri de şu, hücreler arası mesela besin alışverişinde sağlıyor olabilir. Bunu ileride tabii ki test etmem gerekiyor. Bütün bu anlattıklarımı toparlamak istiyorum bu ileriki 3 slaytta. Klasik bir hipotez vardı değil mi? Monotonik olarak çok oksijen miktarı arttıkça çok hücreli büyüklüğünün evrimi de daha da büyük organizmanın evrimiyle sağlanmalıydı. Fakat benim evrim deneyinde gözlediğim şu, oksijensiz ortamdan bir miktar oksijenli ortama geçildiğinde aslında çok ilginç bir sonuç oluyor. Daha küçük çok hücreli organizmalar daha avantajlı oluyor. Çünkü oksijen sadece bir difüze olan bir gaz değil, aynı zamanda bir besin. O nedenle oksijene daha iyi ulaşan mayalar çok hücreli boyut için seçim olsa dahi bu oksijen miktarı azken çok daha avantajlı oluyorlar evrimsel olarak. Oksijen günümüzdeki seviyeye ulaştığında tabii daha büyük organizmaların evrimi mümkün oluyor. Bu ne demek? Gezegenimizde oksijenin değişiminden bahsetmiştim değil mi? Peki benim sonuçlarım bunu nasıl açıklıyor? Durgun milyarda gezegenimizin ilk oksijenlenmesi aslında sanılanın aksine daha küçük organizmaların, çünkü bu ökaryotlar oksijenle besleniyordu, daha küçük organizmaların evrimi için daha sert bir evrimsel baskı oluşturmuş gibi görünüyor. Böyle açıklayabiliriz. Yani daha önce sadece difüzyonla açıklanıyordu ama şimdi evrimsel olarak daha küçük olmak daha avantajlı olduğunu az önceki deneyde de görmüş oluyoruz. Ancak oksijen miktarı bugünkü miktarlara ulaştığında oksijenin ekstra katalizör etkisi görünmeye başlanıyor. Bu deneyde göründüğü gibi. Peki daha önce 3 çok hücreli yaşamın evriminde basitleştirerek 3 adım var demiştim. Grup oluşumu, grubun makroskopik boyut evrimi ve grubun dönüşümü. Bu adımlar aslında doğada milyonlarca yıl içinde gerçekleşmiş bir süreç. Bunu bilmek aslında sizi motivasyonunuzu azaltabilir. Fakat deneysel evrim o kadar ilginç ki bu başladığım tek hücreli canlılardan, örneğin Mike ve Will'in çalışmasından çok hücreli basit grupların evriminin sadece 60 gün, 300 nesilde gerçekleştiğini gördük. Benim yaptığım uzun süreli deneysel evrimde ise 600 gün, 3000 nesil sonunda ilk kez bir deney tüpünde makroskopik gözle görülebilen yaşamın evrimini gözlemiş olduk. Yani o kadar da düşünüp işte doğada bu işler milyonlarca yıl içinde gerçekleşti. Deney tüpünde bunu tekrarlamanın pek bir anlamı yok demek biraz aslında bu tarz heyecan verici sonuçları almamızı engelleyebilir. Peki gelecekte ne olacak değil mi? Şu anda ben bu evrimsel deneyi halen ettiriyorum. Özellikle de Richard Lansky'nin belki biliyorsunuzdur E. coli ile ilgili E. coli'yi kullanarak, bakterileri kullanarak yaptığı bir evrimsel deney var. Şu anda 30 yılı geçti. 70 bin nesil üzerine ulaştı sanırım. O deneyde o kadar çok şey öğrendik ki evrimsel adaptasyona dair. O deneyin varlığı beni özellikle motive etti ve şu anda 1100 güne ulaşmış durumda bu deney ve gelecekteki 5 yıl, 10 yıl, 15 yılda yine bu deneysel evrim çalışmasına devam edeceğim ve
Tabii ki gelecekte ne olacağını öngörmek asla bu tarz kompleks evrim çalışmalarında mümkün değil. Ama yine de şu anda çok heyecanlı bir şekilde bu deneylere devam ediyorum. Ve hızla bitirmek istiyorum. Özellikle Will, Penny, Ali Reza ve Chris'e teşekkür ediyorum. Bu çalışmada belli konularda bana yardımcı oldular. Fakat ayrıca özellikle beni konuşma yapmam için konferansa davet eden Aykut Genç Evrim Konferansı organizatörlerine, Doğa'ya, Yiğit'e, Selin'e ve ODTÜ Biyogen üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum.